Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu sevimli çanta yapılışını paylaşacağım. Şimdi duyar gibiyim. Çanta bu mu? Çanta bu değil tabii ki de. Bunun açılmış hali ama öncesinde şöyle bir göstermek istiyorum size. Parçayı bu kısmını tamamen kendim yaptım. Dilerseniz kare parça da yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızdan bahsediyorum zaten. 2 tane parçaya ihtiyacımız var. Motife ihtiyacımız var. Şu arka kısmı, ön kısmı. Ön kısmına bir tane düğme taktım. Arka kısmı içinde bakın bu şekilde bir tane ipimiz var. Nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde bahsediyor hocam. Daha sonrasında da işte sık iğne tekniğini birleştirip bu şekilde bir yuvarlak form elde edeceğiz. Üzerinde de file çantayı devam edeceğiz. İplerim hakkında başlangıçta bahsediyor olacağım ama şunu söylemek istiyorum. Ana rengimde bir yumağın tamamını kullandım. 100 gram 200 metre uzunluğunda ipimin tamamını kullandım. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi açtıktan sonra bakın. Evet, içerisinden bu şekilde bir çantamız çıkıyor. Bakın şu an içerisinden çıkardım. Bunu böyle döndürüyorum. Ters bir şekilde döndürdük. Ve çantamızı bakar mısınız? Burası bizim çantamızın tabanı oldu. Şu ilmek kısmı olduğu için ben bunu iç kısmına kullanıyorum. Çantayı çift yönlü kullanabilirsiniz. Zaten herhangi bir yönü yok. Bu şekilde açıyoruz. File çantamız. Şöyle döndürelim. Şimdi bakın bu şekilde daha güzel gözüküyor. Düğme iç kısımda kaldığı için herhangi bir işaretli olmadığı için bu şekilde daha güzel oluyor. Tabanını bu şekilde renkli çalışmak istedim. Üstünü tek renk yaptım. İstediğiniz renklerde yapabileceğiniz bir çanta oldu ve inanılmaz kullanışlı oldu. Şimdi benimle bir takipçim paylaşmıştı aslında. Bunu Hafize Hanım lütfen yapalım diye. Çünkü file çanta kullanımını çok seviyormuş. Ama işte yer kapladığı için veya çantaya atıldığı için işte çok kullanışlı olmuyor. Bunu bu şekilde bir çantanın içerisine koyduğunuzu düşünebiliyor musunuz? İçerisine anahtar girer, tokanız girer veya başka herhangi bir şeyler içerisine gireceği için kullanışlı olmuyor ve markette poşet kullanımını da bu şekilde önlemiş oluyoruz aslında. Çünkü çantamızda çok az yer kaplayacağı için hani sürekli çantamızda bulundurabileceğimiz bir şey oldu. O yüzden ben de çok beğendim. Hemen çalışmak istedim. Ve çok kolay bir model zaten. Mutlaka renk renk çalışmak isteyeceksiniz. Çünkü ben bir taneyle kalmayacağım. Birkaç kez daha yapmayı düşünüyorum. Şimdi çantamız bu şekilde açtık. Kullanışlı. Daha sonrasında toparlamak istedik. Şöyle döndürelim öncelikle. İşimiz bitti. Çantamızı toparlayacağız. Bakın bu şekilde ya. Şurada bir boşluk kısmımız var. Bunu şöyle çantanın döndürüyorum. Döndürdüm. Daha sonrasında bu parçamızı çantanın gövde kısmının içerisine itekliyoruz. Bakın şöyle itekledim. Ne kadar düzgün yerleştirme yaparsanız aslında o kadar kolay oluyor. Ben şu an biraz acele ettiğim için zorluyor. Şöyle itekliyorum. Tamamını alıyor elbette hepsi. Bakın. Tamamen top şeklinde bir avuç kadar oluyor. Daha sonrasında bunu da buraya takıyoruz. Çantamız bu kadar toparlandı. Daha sonrasında kullanacağımızı açıyoruz. O yüzden çok kullanışlı ve çok sevimli olmadım. Ben çok beğendim açıkçası. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Artık fark ettiniz siz de hep bu yönde mesaj alıyorum çünkü. İşte yorumlarımızı önemsiyorsunuz, dönüş sağlıyorsunuz, işte projelere önem veriyorsunuz diye gerçekten benim için önemli. Yaptıklarınızı da beni etiketleyerek paylaşırsanız hep beraber kocaman bir aile oluyoruz. Günden güne büyüyoruz. Bu da beni inanılmaz motive ediyor, mutlu oluyorum. Fark ettiyseniz daha çok proje üretmeye çalışıyorum o yüzden. Dediğim gibi bunu da içinizden birisi paylaşmıştı. Değerlendirdim, hemen yaptım ve seveceğinizi düşündüğüm için hemen yaptım. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'da da beni takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yapmak istediğimiz projeleri bana gönderebilirsiniz. Değerlendiriyorum hepsini. Veya yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de paylaşıyorum. Çok da sevinirim. Şimdi yapılışına geçelim beraber. Öncelikle iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde elimde 5 tane rengim var. Kombinledim. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz.
Elimde olan bakın şu iplerle başlangıcını yapacağım. Daha sonrasında ana renk olarak bu rengimle devam etmeyi düşünüyorum. İşte videonun sonunda da ne kadar ip kullandığımdan bahsediyor olacağım. 3,5 milim tığ kullanacağım. Siz de ipinize uygun tığ tercih edebilirsiniz. Şimdi iplerimizi bir kenara alıp başlangıcımızı yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Birkaç kez döndürdükten sonra tığımın ucuna taktım. İpimin içerisinden çekerek bir tane sihirli halkamı yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüp batıyorum. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Bir kez daha yapalım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine batıyorum. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde zincirimizle beraber saydığımızda 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Sonunda toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başta da söylediğim gibi zinciri de sayarak 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimi arkaya çektim. Halkayı iyice kapatıyorum. Daha sonrasında şöyle herhangi bir yerinden tığımı geçirip ipimin ucunu sabitlemem gerekiyor. Bakın düğümlüyorum. Eğer bunu yapmazsak orta boşluk kısmı zamanla genişleyip ve büyüyecektir. Bakın bu şekilde halkamızı kapatıyoruz. Daha sonrasında ilmeğimi tığıma taktım. Birinci ikili trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı tamamlıyorum burada. Renk değişikliğine gidiyoruz şimdi. Hemen dibinden düğümleyerek ipimi değiştiriyorum ben. Şöyle düğümledim. Daha sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine başlangıç yaptığım noktaya dönüp tekrar batıyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa tekrardan dönüyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde bir başlangıç yaptım. 3 tane zincir çekmiştim. Hemen dibindeki aynı boşluğun içerisine dönüp bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2 tane ikili trabzan atlıyoruz. Hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2, bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir kez daha batıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde 2 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrardan 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi zincir çekmeden ipimin tığımın üzerine alıyorum bir kez. 1, 2 tane ikili trabzan atlıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa dönüyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Arada zincir çekmiyoruz. 1, 2 tane ikili trabzan atlayıp direkt bakın boşluk kısmına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hep aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar size bahsettiğim gibi ilerledim. Bakın sıra sonunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez aynı işlemi yapmış olduk. Şimdi birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Şimdi bir kez de şu boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bakın boşluk kısmına kadar geldim. Burada renk değişikliğine gidiyoruz yine. İpimizi değiştirdikten sonra 1, 2,
3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2 tane kabul ediyoruz. Devam ediyorum. 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Pardon, 5 tane değil. Bir kez daha batıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın burada arada 4 tane ikili trabzan atlamış oluyoruz. Direkt bir zincir çektiğimiz boşluk bıraktığımız kısım var ya, oraya atlıyoruz bakın. Arada 4 tane ikili trabzan atlamış olduk. Dediğim gibi boşluk kısmına atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın arada 4 tane ikili trabzan var. Bir de bu şurada boşluk kısmımız var. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrardan yandaki boşluğa atlayacağım. 6 tane ikili trabzan, yandaki boşluğa atlayacağım. 6 tane ikili trabzan yapacağım. Hep bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar gittim. Sıra sonunda bakın tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez aynı işlemi tekrarlamış olduk. Altta da zaten 6 tane boşluğumuz vardı. Daha sonrasında birinci ikili trabzanın tepesinden tığımızı geçiriyor. İpimizi çekip bir tane ilmek yürütmemizi yaptık. Şimdi burada tam orta kısmına kadar, yani bir kez daha ilmek yürütme yapacağım. Şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek yürütmemi yaptım. Bir kez daha yapıyorum. 3 kez ilmek yürütme yapmış oldum. Tepe noktasına geldim. Burada tekrardan rengimizi değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra 1 2 3 4 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın burada boşluk kısmı var. Oradan tığımı geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. 1 2 3 tane ikili trabzan sayıyorum. Bakın şurada boşluğa değil, trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 2 tane bakın bu filiz kısmının ortasındaki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. 1 2 3 tane, bakın şu şekilde. 1 2 3 tane ikili trabzan sayıyorum. Bakın buradaki hemen yanındaki boşluktan değil, trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi ilerleyerek sıramı tamamladım. Burada ilk zincir çekerek başladığımız nokta var ya, bakın bir ikinci zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1 2 ikinci zincirim içerisinden tığımı geçirdim, ipimi çektim ve ilmek yürütmemi yaparak birleştirdim. Bu noktada daha sonrasında 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı ipimle devam ediyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yanındaki boşluk kısmına batıyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım boşluğun içerisine. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Çakma sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane de ikili trabzan o kısma yapıyorum. Bakın çakma sık iğnenin tepesine battım.
Daha sonrasında tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına atlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yapıyorum boşluk kısmına. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Çakma sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında renk değişikliğine gidiyoruz. Artık son sıramızı yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa atlıyorum. Battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Daha doğrusu boşluğun içerisine değil ikili trabzandan tepesine batarak ilerliyoruz. 3 tane oldu. Devam ediyorum. 4, 5 tane ikili trabzan yaptım zincirle beraber. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 6. zincirimin içerisine geldiğimde 1, 2 kez batarak bir tane arttırma yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek 5 tane tek ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. 5 tane tek, bir tane çift ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Bahsettiğim gibi ilerledim. Sıramı tamamlayacağım. Şurada ilmek yürütme yaptığımız nokta var. Daha doğrusu öncesinde bakın 5 tane tek sık iğne yaptım. Şurada ilmek yürütme yaptığım nokta var sadece. Başka da boşluğum kalmadı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İlmek yürütme yaptığım noktadan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaparak çift ikili trabzan yapıp sıramı tamamlamış oldum. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bu şekilde 2 tane parça yapıyoruz. Ben diğerini daha önce yapmıştım. Beraber bir tanesini yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Daha sonra bunların birleştirmesini yapacağız. O yüzden ipimi kesmiyorum. Hatta şurada bir tane zincir çekip bırakayım. Bu şekilde 2 tane parçamızı yaptıktan sonra bir tarafına öncelikle bir tane düğme dikeceğiz. Tam orta kısmına. Elinizde olan herhangi bir düğmeyi değerlendirebilirsiniz. Şöyle benim elimde bu renklerde bir tane desenli düğmem vardı. Bunu kullanacağım. Direkt bakın şu orta kısmından iğnemi geçirip buraya dikeceğim. Normal düz bir şekilde buraya düğmemizi iyice sabitliyoruz. Sıkı olacak şekilde iyice sabitleyelim. İyice sabitleme işlemini yaptıktan sonra ipimizi düğümleyip kesiyoruz. Diğer ipimle karıştı. Bakın bu şekilde düğmemizi buraya sabitlemiş olduk. Daha sonrasında 2 tane parçamızı birleştireceğimizi söylemiştim. Burası ön kısmı. Bunu da şöyle çeviriyorum. Ben ipimi kesmeyeceğim. Dediğim gibi şöyle ters kısmından bir birleştirme yapacağız.
Bakın düğme kısmı içeride kaldı. Bunu da ters çevirdim bu şekilde. Dilerseniz ipinizi kesip tekrardan bir başlangıç yapabilirsiniz. Ön kısımları, düz kısımları içeride kaldı. Şu şekilde yerleştirdikten sonra bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen bakın hemen yanındaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Arkadaki parçamdan da trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Arkadaki trabzanın tepesinden de tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesine atlıyorum. Arkadaki ikili trabzanın tepesine atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada 12 tane ikili trabzanım kalana kadar sık iğne yaparak birleştirip ilerledim bakın. 12 tane ikili trabzanım kaldı ama burada illaki siz 12 yapmak zorunda değilsiniz. Ben tahmini bir sayı veriyorum yardımcı olabilmek açısından. Şurada göz kararı bir boşluk ayarladım diyebiliriz yani. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Burada birleştirme yapmayacağız. Bu üstteki motifimde devam edeceğim. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Bir tane sık iğne. Devam ediyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Sık iğnemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesine battım. Sık iğnemi yaptım. Orta kısmına kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bence yeterli. Hatta evet bence yeterli oldu. Birkaç ikili trabzan ilerledim. Sayayım hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaparak ilerlemiş oldum. Bakın arkasını bırakmıştım bu şekilde. Şimdi burada zincir çekiyoruz. 1, 2, 20 adet zincirimi çektikten sonra hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaparak devam edeceğim. Bakın burada bu şekilde bir ipimiz yapmış olduk. Çünkü düğme kısmına şu şekilde bir geçirme yaparak sabitleme yapacağız. Devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Zincirimizi çektikten sonra bakın son kısma kadar geldim. Son boşluğuma da şöyle bir tane sık iğnemi yapıyorum. Birinci sık iğnemizin tepesinden tığımızı geçirmeden önce ipimi bırakıyorum. Şöyle arkadan bakın birinci sık iğnemin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi tığıma takıyorum ve burada diğer tarafa şöyle ipimi çektim. Karşı tarafa ipimizi çekiyoruz. Daha sonrasında şu ipim arkada kaldığı için şöyle bir tane ilmek yürütmemi yaptım ve diğer tarafa geçiş yapmış oldum. Hani bu tarafta ilerlemiştik ya. Bu tarafa geçişimi yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğneye ikili trabzan tepesine bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Aynı şekilde bu tarafta herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece her ikili trabzan tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi bakın bahsettiğim gibi her iki trabzan tepesine bir tane sık iğne yaparak ilerledim. Burada şuradaki birinci sık iğnenin tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. 1, 2 tane zincir çekerek ipimizi artık kesip sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu şekilde iki parçamızı tamamladıktan sonra birleştirme işlemimizi tamamladıktan sonra ana renginiz hangi renk istiyorsanız onun başlangıcını yapıyorsunuz. Bir tane zincirimi çektim. Artık çünkü çantamızın gövde kısmının başlangıcını yapacağız. Hemen ipimi kestiğim noktadan şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Şu ipimi tutuyorum ki üzerinde örerek yok edeyim diye. Sonrasında zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Hemen yanda sayıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. Şöyle bakın arada 1, tam netleşmedi. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. Yanındaki boşluğa battım.
Bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum. Yanındaki boşluktan tığımı geçirip ipimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde boşluklar oluyor. Eğer bu zincirler, şu boşluklar size çok fazla geliyorsa daha az sayıda zincir çekerek daha küçük de elde edebilirsiniz. Bence yeterli oldu. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. 1 2 3 tane sık iğne saydım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi şu ayrım noktamızın olduğu yere kadar ilerledim. Bakın arkada ipimizin olduğu kısım var. Bu tarafta da diğer düz parçamız var. Şimdi şu üstteki düz parçada devam edeceğim. 1 2 3 tane sık iğne sayıyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. 1 2 3 tane sık iğne sayıyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Aynı şekilde ilerliyoruz. Sadece şu iki parça olan kısım belki aklınızı karıştırır diye bu kısmı da göstermek istedim. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra sonuma kadar ilerledim. Sıra sonunda benim 1 2 tane sık iğnem kaldı. Bakın bu şekilde 10 tane zincirimi çektim. Hemen birinci başlangıç yaptığım sık iğnenin olduğu noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Aynı noktaya tekrardan sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. 10 tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir sayıyorum. 5. zincirimin içerisinden şöyle bakın çift olacak şekilde tek geçirmeyelim. 5. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Ve bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Bakın burada sık iğne yaparak sıramızı bitirmiştik. 10 tane zincir çektim. 5 tane zincir sayıyorum. Dibinden 1 2 3 4 5 5. zincirden tığımı geçirip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi buradaki başladığım noktaya şu şekilde bir ilmek belirleyici takıyorum. Bundan sonra artık birleştirme yapmadan her seferinde üstüne batarak ilerleyeceğiz. Daha sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. Yanda 5 tane zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5 5. zincirimin içerisinden şöyle tığımı geçiriyorum. Geçiremedim. Beşinci zincirim içerisinden tığımı geçirdikten sonra ipimi çekip sık iğnemi yaparak batıyorum. Bakın orta boşluk kısmına değil 5. zincirimin tepesine batıyorum. Böyle ortada hani değişken olabiliyor ya, o görüntüyü sevmediğim için zincirin içerisine batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. Burada sayıyorum tekrardan 1 2 3 4 5. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Hep bu şekilde devam edeceğim. Ben arttırma yapmayacağım çünkü bence yeterli bir genişlikte oluyor. Bu şekilde her boşluğa bir kez batarak ilerleyeceğiz. Eğer gözümüze hani dar gelirse belki bir üst sırada arttırma yapabiliriz ama şimdi dediğim gibi her boşluğa bu şekilde batarak devam ediyorum. Şimdi bakın ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Yine 10 tane zincirimi çekiyorum. 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. İlmek belirleyicimi artık buradan çıkartıyorum. Burada bakın şöyle yatay bir tane yuvamız var. Başlangıç yaptığımız nokta. Burada da tam orta kısmında artık belli bir süre sonra zaten 5 tane zincir saymıyorsunuz. Çünkü ortasını direkt bulabiliyorsunuz. Eliniz alışıyor. Tam orta kısmından şöyle tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında bizim başlangıç kısmımız artık burası oldu. Buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Bakın buraya taktım. Direkt buradaki tam orta kısmına batarak bir sıranın başlangıcını yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandaki yuvanın tam orta kısmından zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Toplamda yine pardon ilmek belirleyicimizi bu noktaya değil. Bakın burada sıramızı tamamlamış olduk. Burada yine yatay bir tane boşluğumuz olmuş oldu. Onun tepesine takıyoruz. Bakın yatay şeklinde hep bir üst sıraya doğru ilerleyecek bu. Bunda aslında bir amacımız yok. Sadece bittiğimiz noktada bilebilmek için bu şekilde ilmek belirleyici takıyoruz. Takmasanız da olur. Bunu da söylemek istedim. Daha sonrasında 10 zincir çekip yandaki yuvanın tam orta kısmından zincirin içerisinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıp birleştireceğim. Aynısını daha sonraki işlemde de yapacağım. Devamında aynı şekilde devam edeceğiz. Söyleyemedim. Hep bundan sonra aynı şekilde ilerliyoruz. Bence yeterli genişlikte oldu. Zaten sık battığımız için dibinde üste doğru bu açılma yapacak biliyorsunuz. Başka çantada da aynı şekilde çalışmıştık zaten. Hep aynı şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi ben de o şekilde tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın ben istediğim boyuta ulaşana kadar bu şekilde kafesler yaparak devam ettim. Bence yeterli uzunlukta oldu. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısası güzel olmayacak diye düşünüyorum. Bence şu an orta boyutta yani. Sizlere yine de şu şekilde saydığımda sayımı vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21 sıra boyunca giderek tamamladım. Dediğim gibi bence orta boyutta bir file çanta oldu. Şimdi bu şekilde istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra çantamızı şu şekilde bitireceğiz. Üst kısmını yapacağız artık. Burada son orta kısmına sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamıştım. Şimdi şu şekilde yapacağım. Bir tane buraya atlayacağım boşluk kısmına. Tığımın ucuna ipi taktım. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıp sıramı tamamlamış oldum bu şekilde. Diğer türlü direkt ikili trabzan yaptığımızda biraz ikili trabzan altta kalıyor. Bir sırada ise birleştirme yapamayacağız. O yüzden bu şekilde ilmek yürütme yapıp bakın birleştiriyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincirle beraber 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisine atlıyorum. Yandaki kafese atlıyoruz yani. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle baktığımda 5 tane ikili trabzan yaptım. Eğer 5 tane hani böyle üst kısmını çok büzüştürüyor diye düşünürseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Yani 6 tane ikili trabzan ya da 7 tane ikili trabzan da yapabilirsiniz. Hatta hepsinde 5 batmak zorunda değilsiniz. Arada 6 tane 7 tane de batıp dengeleyebilirsiniz bu genişliği diye söylemek istiyorum. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Size bahsettiğim gibi başlangıç noktama kadar ilerledim. Ben her boşluğa 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi birinci ikili trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamlıyorum.
Burada zincir çekeceğim. Askı kısmını yapacağız. Herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Fark etmiyor. Yuvarlak olduğu için 2, 3, 4. İstediğimiz boyutta zincir çekiyoruz. Şimdi ben toplamda 65 adet zincir çektim. Şöyle baktığımda bence ideal oldu. Siz dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi bakın şurada tam kenar kısmından başlangıç yaptığım için burada da kenar kısmında birleştirme yapacağım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafesimiz var. Hemen buradan boşluktan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaparak sabitliyorum. Arada 6 tane boşluk kafesimiz var. Tekrar söylemek istedim. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Şimdi karşı tarafta aynı kısma gelene kadar ilerliyoruz. Şimdi tam şu şekilde tutarak karşılık gelen noktada bakın belirledim hangi kısma askı geleceğini. Arada kaç tane kafes kalıyor bunu da size söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafes kalıyor. 2 askı arasında. Daha sonrasında yine arada 6 tane de kafes bırakacağız. Biliyorsunuz zaten az önceki gibi. Burada bakın bu kısma kadar sık iğne yaparak ilerledim. Yine 65 tane zincir çekiyoruz. 65 adet zincirimizi çektikten sonra arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk kafes kısmını atlıyoruz. Daha sonra bakın şuradaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Devamında yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi zincir çekerek askı kısmını oluşturduğumuz kısma kadar bu şekilde her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın sık iğne yaparak ilerledim. Burada zincir çekerek askımı oluşturduğum kısma geldim. Hemen burada birinci zincirin içerisinden şöyle tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekip sık iğnemizi yaptık. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Geçiremedim tam. Şöyle yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki zincire geldim. Tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyor. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi bahsettiğim gibi tüm zincire bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerledim. Bakın burada birinci sıramızdaki trabzan üzerine de bir tane sık iğne giderek sıramızı tamamlamıştık. Yeni bir sıra başlangıcı olmuş oluyor ama burada sık iğne olarak devam etmeyeceğim. Bakın birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İlmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde yine askı için zincir çektiğimiz kısma kadar her boşluktan tığımızı geçirip ilmek yürütme yaparak devam ediyoruz. Her boşluktan ilmek yürütmemi yaparak ilerledim. Zincir çektiğim kısma kadar geldim. Burada birinci zincirimin içerisinden şu şekilde dönmüş, birazcık düzeltiyorum. Birinci zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğimiz var. Tek seferde çekerek sık iğnemizi yaptık. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Aynı burada askı kısmında yaptığımız gibi her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bahsettiğim gibi her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak tamamladım, geldim. Birinci boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım, ilmek yürütmemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek yürütme yaparak devam ediyorum. Şimdi bakın burada başlangıç yapmıştık. Hani askı kısmına sık iğne yaparak başlangıcımızı yapmıştık. Yine o noktaya kadar ilmek yürütme yaparak ilerledim. Artık sıramı tamamladığım için son boşluktan bakın şöyle tığımı arkadan geçiriyorum. İlmeği tığımın ucuna geçirdim. İpimi arka kısmına, iç kısmına çekiyorum. Şöyle döndürdüm. 1 2 tane zincir çekerek ipimizi kesip artık burada çantamızı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde gayet güzel bir file çanta oldu. Şimdi bunun asıl farklı olan kısmı katlanabiliyor ve yer kaplamıyor olması. Şimdi onu göstereceğim. 2 tane parça yapmıştık. Bakın burası
Şurası şöyle tuttuğumda düğme olan kısım. Diğer içte olan kısımda fark etmiyor aslında. İçte olan kısımda şu ipimizi yaptığımız kısım. Bakın şöyle döndürdüm. İki yönü de zaten aynı olduğu için fark etmiyor. Şimdi bakın şu kısmı içini döndürdüm çantanın şu anda. Şöyle katlıyorum. Bakın şöyle döndüreceğim. Ve döndürürken şöyle ters çevirdim şu anda. Buradaki döndürdükten sonra file kısmını içerisine toparlıyoruz. Bakın şöyle itekleyelim. Burası genişliyor. Daha düzgün bir şekilde yerleştir. Ay çok tatlı oldu. Ben de şimdi sizinle beraber yaptığım için bitmiş halinde beraber görmüş oluyoruz. İçerisine bakın şu şekilde iyice itekleyerek yerleştirdim. Daha sonra şurada ip yapmıştık ya, bunu da şuradaki düğme kısmına şöyle geçiriyorum. Büyük yaptığım için birazcık dar oldu. Ama önemli olan yer kap. Bakar mısınız? Avucum kadar oldu resmen. Yani top gibi gayet güzel ve şık oldu. Daha sonra açınca da büyük halini görmüştünüz zaten. O şekilde oldu. Çok kullanışlı ve sevimli oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.